Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası, tüm hayırları hepimizin üzerine olsun inşallah. Uzun bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden Celcülütiye derslerimize devam edeceğiz inşallah. Bugün 55. beyti işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olun, destek verin, yorumlarınızı ve sorularınızı bırakabilirsiniz. Beğenin ve paylaşın. Bu arada Alphabet Sounds kanalına ve Metafor Atlas'ına da ayrıca abone olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Şu an Alphabet kanalında 25 bine yakın bir abonemiz var. Fakat diğer kanallara baktığımızda aynı ortak kanaldır bunlar. Daha henüz orada bir ilerleme maalesef kaydedemedik. Arkadaşlarımdan ricam Alphabex kanalına abone olan kardeşlerimizin YouTube algoritmasında daha çok kişiye ulaşması açısından öne çıkması için teknik olarak abone olması, beğeni bırakması, en azından bir 5 dakika video içerisinde kalmasını ayrıca istirham ediyorum. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Celcülütiye şerhi olarak 55. beyitte Kur'an'ın ahkam ve nur sureleriyle hidayet ve basiret makamı noktasında inşallah konuşacağız. Evet kardeşlerim, bugünkü dersimizde Celcülüte'nin çok zarif ve derin bir beytini ele alıyoruz. Bu beyit ilk bakışta bir nur isteme duası gibi görünür. Fakat biraz derinleştiğimizde görürüz ki burada istenen nur sadece kalbe gelen bir aydınlık değildir. Bu nur tevhidle doğrulmayı, adaletle yaşamayı, Kur'an'ın hakikatleriyle basiret kazanmayı ifade eder. Yani kul bu beyitte yalnızca şöyle demiyor: Ya Rabbi beni koru. Daha ileri bir şey istiyor. Ya Rabbi kalbimi nurlandır. Bana doğruyu görecek bir bakış, hakikati seçecek bir basiret ve istikamet üzere yürüyecek bir gönül ver. Çünkü insanın sadece tehlikelerden korunmaya değil, hakikati doğru görmeye de ihtiyacı vardır kardeşlerim. Evet, bu beytin Arapça metnine ve Türkçe anlamlarına bakacak olursak, bi elifin ve lamin ve nisai ve uqudiha ve fi suretil en'ami ve nuri nuvviret. Manası şu şekilde anlaşılabilir. Ey Rabbim, Elif ve Lam sırlarının, Nisa suresinin hükümlerinin, En'am ve Nur surelerinin aydınlatıcı hakikatlerinin hürmetine kalbimizi nurlandır. Bizi hidayet, basiret ve istikamet üzere sabit kıl. Evet kardeşlerim, bu beytte aslında şöyle bir başlıkla girebiliriz ki tevhid, adalet ve nur ile kalbin aydınlanması makamı beytidir. Önceki beyitlerde korunma, muhafaza, fitneden sakınma ve karanlığın dağılması gibi manalar öne çıkıyor değil mi? Bir önceki derslerimizi izleyenler için. Bu beyitte artık kalbin nurlanması istenir. Çünkü korunmak bir merhaledir, fakat nurlanmak insanın bakışını ve hayatını değiştiren daha derin bir merhaledir. Bakın burayı çok iyi anlayın. Korunmak bir merhaledir ama nurlanmak,
Yani aydınlanmak, insanın bakışını ve hayatını değiştiren daha derin bir merhale. Lügavi tahlil açısından baktığımızda bu beyitte geçen kelimeler çok güçlü manalar taşır. Önce elif harfiyle başlayacak olursak, elif Arap alfabesinin ilk harfidir. İşari yorumlarda çoğu zaman birlik, tevhid, doğruluk ve istikametle ilişkilendirilir. Elif dik durur, eğilmez, bölünmez. Bu yönüyle insana Allah'ın birliğini ve kulun istikamet üzere durmasını hatırlatır. Sonra lam gelir. Lam, bağ kuran ve yön veren bir harf gibi düşünülebilir. İşari okumada ilahi nizamı, kulluk bağını ve hayatın Allah'ın ölçüsüne göre düzenlenmesini çağrıştırır. Elif ve lam birlikte düşünüldüğünde karşımıza şu mana çıkar: tevhidden nizama, imandan hayata, inançtan ahlaka geçiş. Yani insan sadece Allah'ın birliğine iman etmekle kalmaz, bu iman onun hayatına düzen, ahlak ve sorumluluk olarak yansır. Ve bu beyitte geçen Nisa ifadesi Nisa suresine işaret eder ki Nisa suresi emanet, adalet, hukuk, aile düzeni ve toplumsal sorumluluk gibi temel konuları işler. Bu da bize şunu gösterir: kalbin nurlanması sadece iç dünyada yaşanan bir hal değildir. Gerçek nur insanın adalet anlayışına ve insanlarla ilişkilerine de yansır. Ukudiha kelimesi akitleri, bağları, sözleşmeleri ve bağlılıkları anlamına gelir. Kökü ayn, kaf, daldir. Bağlamak, sağlamlaştırmak, düğümlemek manalarını taşır. Ve bu kelime bize şunu hatırlatır: Kur'an nuru insanı sorumsuzlaştırmaz. Tam tersine ahdine sadık, emanete dikkat eden, hakkı gözeten bir insan haline getirir. Sonra beyitte En'am suresi zikredilir ki En'am suresi tevhid delilleri, yaratılış ayetleri, Allah'ın nimetleri ve şirkten arınma vurgusuyla öne çıkar. İnsanı kainata bakmaya ve varlığın arkasındaki ilahi kudreti okumaya davet eder. Ve beyitte geçen nur ise sadece fiziksel bir ışık değildir. Buradaki nur hakikati görünür kılan ilahi aydınlıktır. Buradaki nur ne dedik? Hakikati görünür kılan ilahi bir aydınlıktır. Çünkü kalpte nur yoksa insan çok şey bilebilir ama doğruyu seçmekte zorlanabilir. Sonra kelime olarak en son kelime nuvviret, nurlandırıldı, aydınlatıldı, parlatıldı demekti. Bu fiil bize şunu gösterir: kalp kendi kendine tam anlamıyla aydınlanmaz. Bilgi gerekir ki burada tek başına yeterli değildir bu bilgi. Bilginin hikmete dönüşmesi için Allah'ın kalbe nur vermesi gerekir, değil mi? Şimdi beyti kelime kelime anlatmadan önce şöyle bir şey daha ekleyelim bu açıklamamıza. Nur dağınıklık üretmez. Hakikat insanı sorumsuzlaştırmaz. Kur'an nuru bağı çözen değil, bağı yerli yerine koyandır. Gerçek nur insana emanet bilinci verir. Ahdine sadık olmayı öğretir. Sözünde durmayı öğretir. İnsanların hakkını gözetmeyi öğretir. Evet kardeşlerim. Şimdi kelime kelime meal ve akıcı meal olarak bakacak olursak bir elif, tevhid sırrıyla, ve lam, ilahi nizam ve bağ ile, ve nisa, Nisa suresinin
adalet hükümleriyle ve ukudiha, emanetleri, bağları ve akitleriyle fi suretil en'am, En'am suresinin tevhid delilleriyle ve nur, Nur suresinin aydınlığıyla nuvviret, nurlandırıldı, aydınlandı. Akıcı bir mana ile bunu tekrar söyleyecek olursak, ey Rabbim, tevhidin sırrıyla, adaletin hükümleriyle, emanet ve sorumluluk bilinciyle, yaratılış delilleriyle ve Nur suresinin ilahi aydınlığıyla kalplerimizi nurlandır. Bize hakikati gören bir göz, ölçülü hükmeden akıl ve istikamet üzere yürüyen gönül ver, yani kalp ver. Ve beyitte istenen nur sadece iç huzur değil, insanın ahlakını ve kararlarını da değiştiren bir aydınlıktır kardeşlerim. Kur'an'a göre anlam ve ifadesine baktığımızda Kur'ani omurgası 3 sure üzerinden anlaşılır. Nisa suresi adalet ve emanet, En'am suresi tevhid ve yaratılış delilleri, Nur suresi kalp aydınlığı ve basiret. Nisa suresi bize emaneti ehline vermeyi, insanlar arasında adaletle hükmetmeyi ve haklara riayet etmeyi öğretir buradaki ayetler. Bu nedenle beyitteki nur hayattan kopuk bir mistik hal değildir. İnsanın davranışlarında adalet, sorumluluk ve emanet bilinci olarak görünür. En'am suresi ise insanı kainat kitabını okumaya çağırır. Gökler, yer, gece, gündüz, rızık, hayat ve ölüm hepsi Allah'ın kudretini gösteren ayetlerdir. Bu sure bize şunu öğretir: eşyaya sadece eşya olarak bakma. Varlığın arkasındaki ilahi hikmeti gör. Hemen bir örnek. Alphabet Sounds kanalında bazı sesler dinliyoruz değil mi? Bu seslere bir ses olarak bakmayın kardeşlerim. Veya bir müzik gibi düşünmeyin. Yani değil yani. Müzik farklı bir şey. Ve buradaki asıl hikmeti görmek lazım. İnanın Alphabet Sounds'ta öyle güzel yorumlar var ki kardeşlerimizin, yorumlar şöyle kendilerine ait, belli bir sıkıntı içerisinde veya belli bir manevi halden uzaklaşmış olan kardeşlerimizin tekrar manevi bir hale yakınlaşması, yani Allah'a yakınlaşması noktasında bir vesile olmuş. Bu da çalışmanın gerçekten pozitif olduğunu gösteren işaretlerdir. Yorumları okuyabilirsiniz Alphabet Sounds'ta. Çok böyle yorum var. Bu da beni gerçekten çok sevindirdi. Evet, Nur suresi ise bu beyitteki aydınlanma manasını tamamlar. Nur, kalbin hakikati seçebilme gücüdür. İnsan bazen ayeti defalarca okur, fakat bir gün o ayet kalbine bambaşka iner. İşte o anda bilgi nura dönüşmeye başlar. Bu yüzden 55. beyit Kur'an açısından şu 3 hakikati birleştirir ki adalet, tevhid ve nur. Adalet hayatı dengeler. Tevhid kalbi toparlar, nur ise insana hakikati gösterir. Hadis-i şeriflerle anlam ve ifadesine baktığımızda hadisler açısından en güçlü bağlantılarından biri Kur'an'ın öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. Yani bizim hayat kitabımız. Önceliğimiz odur. Kur'an'ın öğrenilmesi. Ne yaparsanız yapın, öğrenin kardeşim. Hangi yaşta olursanız olun. Çok insanlar gördüm, belki 80 yaşından sonra öğrenmiş ve hayatını artık ona göre idame etmeye başlamış. Ve gerçekten hayatında farklı bir aydınlanmaya girmiş insanlar gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu hadis beyitteki nur meselesini güzel açıklar. Çünkü burada nur Kur'an'la gelen
ve Kur'an'la korunan bir aydınlıktır. Bakın Celcülüttiye size o Kur'an'a direkt yönlendiriyor. Bende değil diyor, Kur'an'da diyor. Fakat şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki Kur'an hakkında bilgi sahibi olmak ile Kur'an'la nurlanmak aynı şey değildir. Bir insan çok şey öğrenebilir, ayetleri ezberleyebilir, tefsir okuyabilir. Fakat bu bilgi ahlaka, edebe, merhamete ve adalete dönüşmüyorsa henüz kalpte tam bir nur haline gelmemiş demektir. Ve beyit bize şunu öğretir: Kur'an'ı öğren fakat onu sadece zihnine değil kalbine de indir. Onu kararlarına ölçü, hayatına ölçü, ahlakına rehber, bakışına basiret yap diyor. Risale-i Nurlar açısından baktığımızda nurlar çizgisinde Kur'an nurdur, hikmettir, marifettir ve insanı kainat kitabını okumaya yönelten ilahi bir rehberdir. Ve beyitte geçen sureler perspektifinden de şöyle bakarız ki Nisa suresi şeriat, adalet ve sosyal sorumluluktur. En'am, iman, tevhid ve yaratılış delilleri, nur, marifet, ihsan ve kalp aydınlığıdır. Bu üç sure işareti insanın manevi gelişiminde üç merhaleyi gösterir. Önce iman kalbe yerleşir. Sonra bu iman adalet ve ahlak olarak hayata iner. Sonra kalpte marifet ve nur doğar. Bu yönüyle beyit bilgiden hale geçişi adeta anlatır. Çünkü hakikat sadece bilinen bir şey değildir. Hakikat insanın bakışını, ahlakını, yaşama biçimini değiştiren bir nurdur. İbn Arabi perspektifinden de baktığımızda harfler, sureler, varlığın derin manalarına açılan kapılar gibi tefekkür edilebilir. Ve bu bakışla elif, zatın birliğini ve tevhid çizgisini hatırlatır. Lam ilahi nizamı ve tecelli düzenini çağrıştırır. Nur, hakikatin kalbe görünür hale gelmesidir. Ve bu açıdan beyitte kul şöyle bir talepte bulunur: Ya Rabbi, bana eşyanın kabuğunu değil, özünü göster. Görünenin arkasındaki hakikati fark ettir. Bana sadece bilgi değil, hakikati idrak edecek bir nazar ver. Burada önemli bir ölçü vardır ki bu tür yorumlar işari ve tasavvufi tefekkürlerdir. Kesin tefsir gibi sunulmaz. Kur'an'ın zahir manası esastır. İşari yorum ise kalbe açılan bir derinlik kapısıdır. Gazali, Buni ve Şazeli perspektifinden baktığımızda İlim ancak kalpte nur doğurduğunda gerçek faydaya dönüşür. Çünkü bilgi tek başına insanı olgunlaştırmayabilir. Hatta ihlas yoksa bilgi kibir ve tartışma sebebine dahi dönüşebilir. Bu yüzden bu beyit kuru bilgi değil, kalbi aydınlatan ve ahlaka dönüşen bilgi ister. Ahmet el-Buni geleneğinde ise harflerin ve surelerin ruhani tesirleri üzerinde durulur. Bu açıdan Nisa, En'am ve Nur sureleri manevi tefekkür kapıları olarak değerlendirilebilir. Fakat ölçü nettir kardeşlerim. Tesir harflerin veya surelerin Allah'tan bağımsız bir gücü olduğu anlamına gelmez. Bütün tesir Allah'ın izniyledir. Şazeli çizgisinden baktığımızda nur önce kalpte doğar, sonra hale yansır. Sözde hikmet olur, davranışta edep olur, ilişkilerde merhamet olur, kararlarda istikamet olur. Ve bu üç çizginin ortak dersi bize şudur ki bilgi nura dönüşmediği sürece insanı hakikate tam ulaştırmaz. Tasavvufi ve ledünni açıdan baktığımızda öncelikle tasavvuf açısından bu beytte nur kalp nurudur. Bu nur insana ne kazandırır? Hakkı hak olarak görmeyi, batılı batıl olarak tanımayı, haramı süslü halde bile fark etmeyi, nefsin hilelerini ayırt etmeyi, doğru yerde
doğru karar verebilmeyi. Buna biz basiret deriz. Fakat basiret olağanüstü şeyler görmek veya insanlara karşı üstünlük iddiasında bulunmak da değildir. Basiret daha sade ama daha kıymetlidir. Nefsini kandırmadan yürümek, hakkı eğip bükmeden tanımak, karanlık bir çağda iç pusulayı kaybetmemek. Bu beyitte kul aslında şöyle dua eder: Ya Rabbi, bana sadece bilgi verme, bana o bilgiyi doğru kullanacak hikmet ver, bana hakikati seçtirecek basiret ver. Allah ilmin de hepimize hayırlı olanını versin. Havasi açıdan, yani uygulama veya virt açısından baktığımızda geleneksel olarak şu niyetlerle okuyabiliriz bu beyti: kalbin nurlanması, basiretin güçlenmesi, helal haram hassasiyetinin artması, firaset, tevhid şuurunun derinleşmesi, karar anlarında kalp açıklığı. Geleneksel bir virt disiplini olarak baktığımızda 41 defa bunu okuyabilirsiniz. Düzenli bir çalışma için 21 gün boyunca 70 defa okumanız tercih edilir. Daha yoğun niyetlerde özellikle Perşembe geceleri 313 defa okunması da bazı geleneklerde uygulanmıştır. Ve buna eşlik edecek, daha doğrusu eşlik edecek demeyeyim, işin mihenk noktasında olacak şu ayetleri de okursunuz. Nur suresi 35. ayet. En'am suresi 1. ayet, Nisa suresi 58. ayet ve ayetel kürsü. Yani Bakara suresinde geçer. Fakat burada ölçüyü korumak gerekir. Bunlar bir dua ve virt disiplini olabilir. Dinin zorunlu formülü gibi sunulamaz. Şu kadar okunursa kesin şu olur gibi iddialardan uzak durmak gerekir. Niyet önemlidir. Asıl olan ihlas, helal lokma, istiğfar, adaletli yaşam ve Kur'an'a hürmettir. Kur'an'a hürmet de onu okuyup yaşamaktır. Çünkü virdin bereketi sadece sayıda değil, niyette, edepte ve istikamettedir kardeşlerim. Kozmik boyuttan baktığımızda elif birliktir, lam nizam, nisa adalet ve toplumsal denge terazi, en'am kainattaki bilgiler, nur ilahi aydınlıktır. Ve bu sıra insanın manevi yolculuğunu da anlatır. İnsan önce tevhidi öğrenir, sonra ilahi nizama teslim olur, ardından adaletle yaşamayı öğrenir. Sonra kainattaki delillere okumaya başlar. En sonunda nurla bakma makamına yönelir. Ve beyitteki aydınlanma soyut bir his değildir kardeşlerim. Bakışı düzeltir, hükmü dengeler, ahlakı güzelleştirir, hayatı toparlar. İnsan artık olaylara sadece olay olarak bakmaz. Olayların içindeki ibreti de görmeye başlar. Günümüz açısından bu beyti değerlendirecek olursak, bugünün insanına çok büyük güçlü bir mesaj verir ki, bugün bilgi çok ama hikmet az, değil mi? Herkes bir şeyler satıyor çarşıda. Dijital çarşıda diyeyim. Ama hikmet yok. Ekran çok ama dikkat dağınık. Yorum çok ama hakikat seçme gücü zayıflamış durumda. Yani hakikati seçemiyor insan. İnsan her gün yüzlerce bilgiyle karşılaşıyor. Haberler, yorumlar, sosyal medya tartışmalar ve bitmeyen gündemler insanın zihnini yoruyor. Fakat bütün bu kalabalığın içinde en çok ihtiyaç duyulan şey daha fazla veri değil, daha temiz bir bakıştır, duru görüştür. Ve bu beyit bugünün insanına şunu söyler: sadece bilgi isteme, basiret iste. Çünkü basiret olunca insan şunu daha iyi ayırt eder: hangi bilgi gerekli, hangi söz kirli, hangi teklif sahte, hangi duygu nefsi, hangi yol hakka daha yakın. Ve psikolojik açıdan beyit insanın iç pusulasını güçlendiren bir dua gibidir. Zihni berraklaştırır, değer sistemini sağlamlaştırır, karar verirken ahlaki yön duygusunu kuvvetlendirir
Ve bugünün insanı için beytin özü, en büyük ihtiyaç daha çok bilgi değil, daha temiz nazardır. Evet kardeşlerim, Celcülütiye'nin 55. beyti bize sadece korunmayı değil, nurlanmayı da öğretir. Çünkü korunmak insanı tehlikeden uzaklaştırır. Fakat nur insana hakikati gösterir. Ve beyitte kul üç büyük hakikati ister ki tevhidle doğrulmak, adaletle sabitlenmek, nurla görmek. O halde biz de bu mana ile dua edelim. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Adil, Elif'in tevhidiyle, Lam'ın hikmetiyle, Nisa suresinin adaletiyle, En'am suresinin delilleriyle, Nur suresinin aydınlığıyla kalplerimizi nurlandır. Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Batılı batıl olarak göster ve ondan sakınmayı nasip et. Kalplerimizi Kur'an'ın nurundan ayırma. Bize basiret ver. Bize feraset ver. Bize istikamet ver. Bize adaletli hüküm ver. Bize temiz nazar ver. Ya Rabbi, bizi çok bilgi içinde hakikati kaybedenlerden eyleme. Bizi Kur'an'ı sadece okuyan değil, Kur'an'ın nuruyla yürüyen, yaşayan ve yaşatan kullarından eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet kardeşlerim, bugünkü dersimizde bu kadar olsun inşallah. Elbette bu dersler Allah izin verdiği sürece devam edecek ve daha derin derslere doğru gideceğiz. Bu bölümler bittikten sonra inşallah diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile kalın.